Eğer şimdi bahsedeceğim kurallara dikkat etmezsek dişlerimiz bu hale gelebilir veya diş etleriniz bu hale gelebilir. Hoş geldiniz Deniz Hocam. Hoş bulduk. Hocam, diş telleri takıldıktan sonra nelere dikkat etmem lazım? Öncelikle tel taktırmış veya taktıracak olan herkese şimdiden bol şans diliyorum. Zorluğu ama sonu güzel olan bu süreci tamamladığınızda aynaya bakıp iyi ki bu işi yaptırmışım diyeceksiniz. Tedaviniz boyunca çok işinize yarayacak yeni videolar paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden aşağıdan kanala abone olup bir de beğen tuşuna basmanızı rica edeyim sizlerden. Peki diş teli taktırdıktan sonra nelere dikkat etmek lazım? Tel tedavisinin ilk başladığı günden son gününe kadar dikkat etmemiz gereken 4 tane temel yeme içme kuralımız var. Bu 4 kuraldan ilki kesinlikle tedavi boyunca sert şeyler tüketmiyoruz. Fındık, fıstık, ceviz, badem, böyle zeytini çekirdeğini çıkarmadan veya eriği çekirdeğini çıkarmadan asla tüketmiyoruz. Canınız fındık mı çekti? Fındıktan mahrum kalmıyorsunuz. Fındığı ezin veya blenderda çekin. Yani özetle fındık ezmesi yiyin. Ya da zeytin yemek istiyorsunuz. Tabii ki tüm tedavi boyunca zeytin yemeyin diyecek halim yok. Bıçakla zeytinin çekirdeğini çıkarın, ondan sonra tüketin. Hele ki tüm ortodontistlerin en nefret ettiği yiyecek nedir derseniz hepsi size kesinlikle erik diyecektir. Erik kadar braketleri koparan, erik kadar braketleri kıran bir şey yok. Lütfen erik yiyeceksiniz, şu eriğin çekirdeğini çıkarın. Sert şeyler çiğneme esnasında eğer ki bu dişlerinize yapıştırdığımız tellere, braketlere falan denk gelirse bunlara böyle bir darbe kuvvetiyle yerinden çıkarabilir, kopabilir, kırabilir, tedavinizi aksatır. Bu yüzden sert şeyler tüketmiyoruz. Hocam, siz de bunları hiç kopmayacak şekilde hani böyle çok sağlam yapıştıramıyor musunuz? İstesek bunları öyle bir yapıştırırız ki asla dişlerinizden çıkmaz. İstediğiniz kadar erik yiyin, istediğiniz kadar fındık yiyin, hiçbir şey olmaz. Ama şu var, zamanı geldiğinde diş teli tedaviniz bittiğinde bunları biz kolaylıkla dişlerinize hiç zarar vermeden çıkartabilmek istiyoruz. O yüzden biz bu telleri, braketleri dişlerinizde sağlam şekilde durabilecek ama zamanı geldiğinde de kolaylıkla dişinize zarar vermeden çıkarılabilecek güçte yapıştırıyoruz. Bu yüzden bizim bu çıkarma esnasında uyguladığımız kuvvete yakın bir kuvvet gelirse bu fındıkla, fıstıkla, eriğin çekirdeğiyle, zeytinin çekirdeğiyle braketleriniz yerinden çıkacaktır. Tamam, mantığını anladım. İkinci kural ne peki? İkinci kuralımız yapışkanlı şeyler yememek. Zaten bu biraz da tahmin edilebilir bir kural. Sakız, jelibon, marshmallow, karamel, böyle dişlere ve diş tellerine yapışabilecek şeyleri tüketmiyoruz. Bunlar diş tellerine yapışırsa hem dişin ve braketlerin etrafında çürükler oluşturabilir hem de o çekme kuvvetiyle gene sert şeylerde olduğu gibi braketlerinizi koparabilir, çıkarabilir. Sakız severlere buradan kötü haberi veriyorum. Tedavi boyunca sakız çiğnemenizi istemiyoruz. Of hocam, yapmayın ya. Tüm tel tedavisi. Sakız çiğneyemeyecek miyim? Ya Allah aşkına, ben izin versem bile tellerle falan sakız çiğnemek ne kadar keyifli olabilir? Yani her yere yapışacak, ekstra size de eziyet çıkaracak. Bırakın şu sakızı, tedavi sonunda özellikle sakız çiğnemenizi bile isteyeceğim. Bunun sebebini bilen varsa yorumlara yazsın. Şimdi bir de ben bunu yasakladım ya, kesin şimdi yorumlarda ben sakız çiğniyorumlar, yok efendime söyleyeyim eriği de yiyorum, sert şeyleri de yiyorum, hiç braket koparmadımlar havada uçuşur. Bakın hepiniz böyle söylüyorsunuz, sonra günün birinde bir kere kırıyorsunuz o braketi, ondan sonra geliyorsunuz, sonra da diyorsunuz ki hocam çok dikkat ediyordum zaten, ilk kez oluyor, normalde hep yapıyorum, hiçbir şey olmuyor, ama bakın o gün gelene kadarmış. Ne diyeyim hocam? Sakızımı da aldınız elimden. Üçüncü kural ne peki? Üçüncü kuralımız ısırma ve koparma hareketini istemiyoruz. Diş telleri takıldığından itibaren böyle tost olsun, hamburger olsun, dürüm olsun böyle şeyleri ön dişlerimizle ısırarak koparmıyoruz. Eğer bu kurala uymazsak yediğimiz besinler ön dişlerimizdeki tellere takılabilir. Onları da böyle öne doğru çekerek kopmasına sebep olabilir. O yüzden her yiyeceğimiz şeyi bu tarz böyle hamburger, tost gibi elimizle veya bıçakla lokmalar haline getirelim. O şekilde ağzımıza atalım. İyi bari, bu kural gene çok zor değilmiş. Son yeme içme kuralı ne? Dördüncü ve son yeme içme kuralımızda şekerli ve asitli içecekler tüketmemek. Kola, Fanta, gazoz, Sprite böyle içecekleri tüketmenizi istemiyoruz. Neden? Şimdi biz diş tellerini taktıktan sonra dişleriniz biraz daha diş çürüklerine karşı savunmasız oluyormuş gibi düşünebilirsiniz. Normalde bile şekerli ve asitli içecekler diş çürüğüne sebep oluyorken hele ki diş telleri varsa o zaman dişleriniz çürüğe çok yatkın oluyor. O yüzden bu tarz içecekleri tedavi süresince tüketmeyin. Ama
şimdi diyeceksiniz ki ya 2 sene tedavi görsem 2 sene kola mı içemeyeceğim? Tabii ki bunu böyle istemek birazcık çok adil olmuyor. Onun için nadir olmak koşuluyla arada pipet kullanarak da içmenize müsaade edilebilir. Ama bakın şu demek değil. Pipetle içebiliyormuşum. Harika. O zaman pipetle istediğim kadar içeyim demek değil. Arada canınız çektiğinde dişleri hiç değdirmeden pipetle beraber hüpletin. Hocam yeme içme olayı anlaşıldı. Peki diş tellerinin temizliğini nasıl yapacağız? İşte bu konu inanılmaz kritik bir konu. Çünkü herkes için normalde de diş fırçalamak çok önemliyken eğer şimdi bahsedeceğim kurallara dikkat etmezsek dişlerimiz bu hale gelebilir veya diş etleriniz bu hale gelebilir. Of hocam cidden çok kötü duruyor. Niye bu kadar kötü olmuş bu dişler? Diş telleri takıldıktan sonra yediğimiz yemeklerin birikebileceği bir sürü yeni alan oluyor. Tellerde bir sürü girintiler, çıkıntılar mevcut. Haliyle normalde yemek artıkları dişlerimize bir zarar veriyorsa 5 kat fazla birikeceği için bu sefer 5 zarar veriyor. Peki bu zararlar neler oluyor? Birincisi diş tellerin etrafında bu braket dediğimiz kare kare şeylerin etrafında çürükler oluşabilir. Bizim beyaz lezyon dediğimiz kalıcı ve hiç geçmeyen durumlar oluşabilir. Bir de en kötüsü eğer bakıma dikkat etmezsek diş etlerimiz gitgide şişebilir. Bazen dişin tamamını yutacak kadar bile şişebiliyor. Böyle durumlarda artık fırçalamakla da düzelmiyor. Diş eti ameliyatı bile olmak gerekebiliyor. O zaman siz bize bir ağız bakım rutini söyleyin. Biz de dediklerinizi yapalım. Tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız? En ideali her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamak. Diş fırçanızı yanınızda taşıyın. Dışarıda bile yemek yeseniz 2 dakika tuvalete kaçın. Bunu yapamadığınız anlar olursa ne olursa olsun gene de ağzınızda yemek artığı bırakmayın. En azından ağzınızı bir çalkalayarak yemek artıklarının gitmesini sağlayın. Günde 3 kere dişler detaylıca fırçalanacak. Bu bir. Ara öğünlerden kaçınmaya çalışın. Çünkü ne kadar ara ara bir şey yerseniz dişlerinizi o kadar fırçalamak zorunda kalacaksınız haliyle. O yüzden genelde bir seferde yiyeceğinizi yiyin bırakın. Ara ara atıştırma yapmayın. Bunu da cebe attık. İkinci söyleyeceğim şey arayüz fırçası dediğimiz bizim minik bir fırçamız var. Bu normal diş fırçası gibi değil de diş telleriyle bu braketlerin arasını rahatlıkla fırçalamanızı sağlayacak böyle minik bir fırça. Diş fırçalama rutininize de bu fırçayı ekleyin. Dişinizi fırçaladıktan sonra kenar yerlerde normal fırçanın ulaşamayacağı yerleri de bu arayüz fırçasıyla fırçalayın. Ben genelde 0.6 milim öneriyorum. Bu arayüz fırçasının farklı boyları var. 0.6 Ankara oradan kalsın aklınızda diyorum hastalarıma. Bu arayüz fırçası da tüm tedavi boyunca sizin en iyi arkadaşlarınızdan biri olacak. Tabii fırçalamanın kendi içerisinde işte fırça tutuş pozisyonu olsun, ağız duşları olsun, tellere uygun diş ipleri olsun, ekstra kullanılabilecek şeyler de var. Ağız bakımı ve teknikler konusunda çok detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. Eğer ki böyle bir videonun da geldiğinden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri ziline açmayı unutmayın. Bana burada anlattıklarımla veya daha fazlasıyla ilgili her şeyi aşağıda yorumlarda sorabileceğinizi biliyorsunuz. Elimden gelince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bir tedavi süreci geçirmenizi umuyorum. Herkese geçmiş olsun, bol şans.